I'm Volker Bembennek from Germany, and it's my first time here in Turkey. It's great. I really want to thank the crew for the nice invitation. Ben Volker Bembennek, Almanya'dan geliyorum. Türkiye'ye ilk defa geldim. FNSS üyelerine de buradan teşekkür ederim. And today I want to show you something about diorama buildings. Bugün size diorama yapımı ile ilgili birkaç şey göstereceğim. It's always great to have the opportunity to show something about our great hobby on those shows. Bu büyük hobiyle ilgili sizlerle bir şey paylaşmak güzel bir duygu. And I have here a finished example of what I want to do Ne today. yapmak istediğimle ilgili örnek burada. But we have only 2 hours, and therefore I will immediately start with the work. 2 saatimiz var, o yüzden hemen başlayacağım. Just a few words about this material. I don't know if any one of you is familiar with that material. Bu maddenin ne olduğu konusunda bilmiyorum, bilgi sahibi misiniz? Onu size söyleyeceğim. It's called styrodur, and if someone just reach it around, so and so I will start with the working. And if you have any question, please don't hesitate. Interrupt me. Feel free to ask. Derhal anlatmaya başlıyorum. Herhangi bir sorunuz olursa çekinmeden sorun. Kullandığımız materyal size vereceğim. İstediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. First step is always a good planning, a planning stage. İlk aşama her zaman planlamadır. So you only can reach a good result if you do a good planning. İyi bir plan yapmadan iyi bir sonuca ulaşamazsınız. En iyisi plandır. Yeah. I can reach it around later. So it's simple millimeter paper, and you can use your imagination. With this material, everything is possible, almost everything. Bu basit milimetrik kağıt. Burada basit planınızı yaptıktan sonra istediğinizi gerçekleştirebilirsiniz. For this demonstration, I opted for a surface with different surfaces, textures. Yes, a natural stone, a blasted wall, brick wall, then a half-timbered wall, and a wooden blanked wall. Bugün örnek olarak çeşitli katmanları olan bir duvarı yapmaya çalışacağız. En başta taşlı bir bölge, daha sonra tuğlaların üzerine sıva döşenmiş bir yer, ondan sonra tuğlalar ve onun üzerinde de ahşap bir madde. Okay, let's start. It's always, I don't know why, but the scalpel blades are very fast flat with this material. I don't know why, but it's you should always use a new blade. Her zaman yeni bir bisturi kullanın. Kolay aşınırlar, kolay körlenirler. So, let's start with the measurement of the first Öncelikle section. yaptığımız plana göre materyalimizdeki ölçümleri alıyoruz. Just mark it. Oraları işaretliyoruz. Then use a Stahlwinkel. Gönye ile çizgilerimizi çekiyoruz. And carve in. Then the next measurement. Ay. Okay.
That's the first section. İlk bölümü yapıyoruz şimdi. We carve in. This is the first step. Just put your measurements and your sketch onto the material. Bu ilk aşamamız. Milimetrik kağıtta yaptığımız çizimdeki boyutları materyalimizin üzerine çizmeye başlıyoruz. Yeah. Then cut a little bit deeper. Şimdi daha derin kesiyoruz. And remove some of the parts. This depends on what you want to show on this window. If you have some thinner material, you can cut it out completely. If you have something like this, maybe. Kesimizin derinliğini ne yapmak istediğimize bağlı olarak belirliyoruz. Eğer çok ince bir materyal kullanıyorsak tamamen delebiliriz. If you have something like this, who covers the opening, so you mustn't cut out it. Üstünü kapatacaksak herhangi bir şeyle ızgara gibi o zaman tamamen delmemize bile gerek yok. So. Then, before we carve in the details, we go ahead to the next section. Detaylara geçmeden önce bir sonraki bölüme geçiyoruz. Because in the next step we have to widen these gaps, and if I widen the gap now, the measurement wouldn't fit to size. Yes. Çünkü eğer detayları şu anda derinleştirirsem milimetrik kağıda göre yaptığım planlarda burada bir aksama, kayma olabilir. Okay. This is the section now. Can we push in? Push in to make the effect for the beam. Okay. Oraya koyacağımız kalas için orada bir yer yaptık. Before we continue with the lower section, we look at our sketch and roughly draw in our sections where the plaster is come off. So it shows the brick wall beyond. Şimdi de milimetrik kağıtta yaptığımız plana göre dökülmüş sıvaların olduğu bölgeleri çizeceğiz. So we cut off, just slide. Then you separated it from the plaster and then cut it out. You see the blade around it? Yes. So you shouldn't go too deep because the plaster is only a thin layer. Ufak bir tabaka olarak keseceğiz çünkü oraya sıvamızı, dökülmüş sıvamızı yerleştireceğiz. Çok derin olmaması lazım. I pressed this in because I have to remove some of this wall and therefore I need a gap. Biraz önce kalas için yer yapmamızın sebebi oradaki sıva döküntüsü için
kolayca kaldırmak amaçlıydı. And the damages is up to you. Ne kadar, yani bu bölgeyi ne kadar açacağınız, genişliği size kalmış bir şey. And this is a reason why you need a new blade. Bu sebeple yeni kullanılmamış bir 11 numara bisturi kullanmanızı öneriyorum zaten. Because it should cut out and not push it out. Çünkü eğer daha önceden kullanılmış bir bisturi kullanırsanız buradakileri kesmez de parçalayarak çıkmasına sebep olabilir. Okay, I think it's okay. This section, then we add the bricks. Şimdi tuğlaları yapıyoruz. I tried without my. I have a measurement for the bricks. It's quite good for. It's all 135 scale, and a good measurement for the bricks is 3 millimeters high and 8 millimeters wide. 1/35 ölçekte yaptığımız için onlara en uygun tuğla boyutu 3 mm wide. 3 millimeters in high and 8 millimeters in wide. 3 milimetre yükseklikte, 8 milimetre uzunlukta olması en uygun oluyor. Now to the length. Okay. Then we need. Where's the tool? Okay, here is it. This is a good tool to make the gaps wider. Çizgileri daha derinleştirmek için bunu kullanıyorum. Push in and widen the gaps between the single bricks. Araya sokup iki tarafa yana sağlıyorum. Böylece çizgileri derinleştirip genişletiyorum. Another tool.
Then I use this tool for the gaps between the stones in the vertical line. Bu aleti de kiremitleri dikey olarak ayırmak için kullanıyorum. And so you see the stones, the stone wall come to life now. Yavaş yavaş tuğlalar ortaya çıkıyor. So that's that step. Then we make the surface of the plaster. It's quite easy. There are different techniques to make them, but the easy one is just put a wire brush, or you can do a rough sandpaper too, and just Sıvaları yapmak için çeşitli yöntemler var ama ben bunu tercih ediyorum. Tel fırçayla you can vuruyorum. do the whole surface. Just texture it for the texturing. So this Sadece texturing is doku oluşturmak amacıyla. much more realistic. Şimdi çok daha gerçekçi oldu. Okay. Then we can go to the first section and separate these stones who separates these two sections. Şimdi tekrar başa döneceğiz ve iki bölgeyi birbirinden ayıracağız bu For elimdeki. these stones and for natural stones in general, I use a spoon-like tool because the natural stones are not hard-edged. They are Smooth edge. smooth edge from the rain and from the weather conditions. En alttaki kısımdaki doğal taşları yapmak için bu kaşığa benzer kısmı kullanıyorum aletteki. Çünkü taşlar yağmurdan ve dış etkenlerden dolayı keskin sınırlı değil, daha yumuşak sınırlı. Bunu kullanma amacım bu. Just separate. Same here. Just to do make the gaps wider. So I carved in the first the window frame and Şimdi en alt katmandaki pencere çerçevesinin these two I do separate, make the gap wider. yine elimdeki aletle oraları genişletiyorum. Just widen the gaps and then detail the stones with this spoon tool. Kaşık şeklindeki aletle taşlarda detaylandırma yapıyorum. Then we continue with the natural stones. This is quite easy to do because you don't need any measurements like on the brick wall. They have some special appearance. Natural stones, just carve in, use your imagination. Try to do it Uniform.
Not uniform. Not uniform. Not uniform. Şimdi alt katmandaki doğal taşları yapacağız. Burada birazcık daha rahatız. Çünkü tuğlalar gibi belirli bir ölçekte kesmemize gerek yok. Biraz hayal gücümüzü kullanacağız. Yani hepsinin bir örnek olmamasına dikkat etmeliyiz yalnız. That's it. Okay, then again, gaps. It's really easy. It's actually not. Almost done. Bitmek üzere alt kısmımız. Okay. Then it also depends on what we want to show. We can do some damages on the stones. İsterseniz taşların üzerine bir kısım yıpranma da yapabilirsiniz. And to make them more soft edge, I cut some of the edges off so they appears more round corners. Şimdi biraz daha sınırlarını yumuşatıyorum taşların. Daha yuvarlak gözükmelerini istiyorum. And to make them look more 3D, I push some of the stones in. Taşların daha gerçekçi, üç boyutlu gözükmesi için bazılarını içe doğru bastıracağım. Hepsinin aynı yükseklikte olmaması için. Push them in, some of them, not all. Bazılarını sadece. Also in the natural ones. Okay. Also some damages on the bricks. Tuğlalara da ufak tefek kırıklar, dökükler yapıyorum şimdi.
This is for sure a matter of taste and what you want to show. Bu sizin kendi kişisel tercihinize kalmış. Ne kadar yapmak istediğiniz bu kırılmaları, dökülmeleri. Okay. Then let's continue to the next. To the timbered wall. Şimdi ahşap destekleri olan kısma geliyoruz. First, carve in the wooden beams, where the wooden beams are. Öncelikle ahşap desteklerin olduğu yerleri keseceğiz. So. Window. Then that beam. It was 2.5. Okay. Okay. Then the same as on the lower half, to carve in the bricks. Bir alt seviyede yaptığımız gibi burada da tuğlaları yapıyoruz şimdi. Same here. Widen the gaps.
Then the same with a lower window. Just cut deeper. Aşağıdaki pencerede yaptığımız gibi çizgileri daha da derinleştiriyoruz şimdi. And then cut out. It's the best idea to make it in an winkel. Pencere için delik oluşturmak için de burada derine inebildiğimiz kadar iniyoruz. Just work around. If you have thinner material, you can cut it out completely. Eğer kullandığınız malzeme daha ince ise o zaman tamamen arka tarafı kadar delebilirsiniz. Okay, so we'll stop here. I think you know what I mean. I will not waste too much time on that. Burası için çok fazla vakit kaybetmeyeceğim. Ne yapmak istediğimi göstermiş oldum galiba. It's like you have some window like this. This is from Mini Art. Bu mini arttan pencere çerçevesi. Just cut a little bit deeper, so you have some more a gap between the window and the surface. Paint it black. The window with glass, dusting, and then you can see through the window, and you don't see the surface Bunu anymore. derin yapmamızın sebebi şöyle, daha sonra arkayı siyah boyadığımızda, çerçeveye de cam ekleyip cama da biraz toz eklediğimizde o derinlik hissini verecektir. Okay. Okay. Then we push in. The places of the beam, of the wooden beams. Ahşap çerçevelerin yerlerini belirliyoruz şimdi. Just push it. We do this because later we don't use thick beams. Instead, we use only Thin ones. sticks. This one, and it would appear too unnatural if you look at this. You can see that gap, and if you push it a little bit in, then it looks like a real beam. Bunu yapmamızın sebebi şu, normalde buraya ahşap çerçeve olarak kalın olanları değil, burada gördüğünüz gibi ince olanları uygulayacağız. O yüzden onlara yer açıyoruz. So, and now it appears much better the different sections. Then we do the same like here to make some surface. Here in my measurement I had some damage, but Normalde yaptığımız plana göre orada da sıvaların biraz dökülmesi gerekiyordu ama muhtemelen yapmayacağız. You can do it, of course, if you want it. Okay. Then in the last section with the planked, I have some damages where the brick wall appears, and that these sections we should paint in. Okay. En üst seviyede tahta perde yapacağız. Tahta perdenin üstünde de bazı ufak delinmeler, döküntüler, kırılmalar var. So you haven't to do the whole thing because only a few small sections appear. Sadece o deliklerin, kırılmaların, dökülmelerin olduğu bölgedeki kiremitleri yapacağız. Tümünü yapmamıza gerek yok. Just measure it, and then
cut in the bricks. I do it by hand now. Yes. Sorry, it's always the same. I hope it's not that boring. I think that's enough. Okay. Then we could do some more damages. What I really like to do is to remove a whole stone maybe. Taşların üzerindeki yıkıntıyı, döküntüyü yapmak için bazen tuğlanın tamamını da çıkarabilirsiniz. It looks much more realistic. Daha gerçekçi gözükür. Okay, so I think the raw material is now finished. Temel işlerimizi bitirdik. Just to separate it. Okay, then I have to look on my links. I have, okay. Okay, then we continue with the, oh God, the gaps are filled in the reel with, I don't know the word in English, the plaster between the bricks. Okay. So I have, Taşların arasındaki dolgu malzemesini yapacağız şimdi. This is pre-mixed plaster for walls, for real walls. Bu normalde duvarlar için kullanılan çimento. It's available in every hardware store. So Yapı malzemeleri satan dükkanlarda bulunabilir. Oradan alabilirsiniz. just put it and do it like on the reel maybe.
Just place it and press it between the gaps. I do this only on the natural stone wall before, because on the brick wall the gaps should remain white. Bunu sadece en alt katmandaki doğal taşların arasında kullanıyorum. Kiremitlerin, tuğlaların arasında kullanmıyorum. Çünkü onların arasında. And therefore I put the plaster on it after the base paint. Tuğlaların arasında kullanmamamın sebebi tuğlaların arasında kalan beyazların boyadıktan sonra uygulanacak olması. Then use your best tool, your best modeling tool, your finger. Kullanacağınız en iyi alet tabii ki parmağınız oluyor. Press in. Bastırın. With the finger you have much more feeling if it works. Parmağınız çok hassas olduğu için ne kadar bastırmanız gerektiğini daha kolay anlarsınız. Then use a brush, Sonra fırça kullanacağız. a bit of water, Biraz suya a white koyacağız. flat brush, Yassı fırçayla. and soften it a bit. Biraz yumuşatacağız. The plaster should only remain in the gaps. Böylece sadece taşların arasında kalacak. Maybe use a towel. Kağıt havlu da kullanabiliriz. So the plaster is only in the gaps now. Gördüğünüz gibi sadece aradaki boşluklarda kaldı. To speed up the drying time, I will use a head dryer. Hızlandırmak için kurma zamanına bir saç kurutma makinesi kullanacağız. It really dries fast, that material. It's already dry to the touch. Okay. Let's continue to the bricks. Like I said, the bricks should be painted or base painted before. Daha önce söylediğim gibi tuğlaları aradaki dolguları yapmadan önce boyamamız lazım. So let's paint. I always use something like this for painting with acrylic paints. Akrilik boyalar için bu tür bir malzeme kullanıyorum. It's just yes, I don't know the meaning of the it. Turkish meaning. Okay. Because acrylic paints, the surface tension makes it paint easy on this stuff. You see it on the drops. Yüzey geriliminden dolayı bu tür bir malzeme üzerinde akrilik boyalarla çalışmam çok daha kolay oluyor. And we use some paint, some orange paint, orange red paint, rust paint. It's only the base for the base paint now. I use from the Panzer Aces range or from the Vallejo range. This is the Panzer only, Aces'dan ya da Vallejo'dan kullanıyorum. and very few colors from Life Color. Ve çok az olarak da Life Color'da. Always shake it well. Her zaman iyi sallayın.
do another flat white brush. Yine bir yassı fırça kullanacağız. And then we paint the bricks. Thin it a little bit because the color should also flow into the gaps. Biraz inceltin çünkü boyanın aradaki oluklara akmasını da istiyoruz. Don't care too much if you paint the other things. Okay. Then to make it more different, to make it not a uniform color, I pick out some of the stones and paint them with some different red and orange colors. Tüm tuğlaların aynı renk gözükmemesi, bir örnek olmaması için pas rengine yakın tonlarda bazı tuğlaları tekrar boyayacağım. Okay. Okay, I do number O brush. 0 numara fırça kullanıyorum bunun için. Just pick out some. Aralarından bazılarını seçiyorum.
don't be too shy to make the colors bright, because through the weathering process they darken. Renklerin çok canlı olmasından çekinmeyin. Sonra weathering aşamasında o renkleri normal hale getireceğiz. Okay, I think that's enough. Okay, my Farbe, yeah. Okay. Then the areas where the wood will be later on, we base paint with black. Ahşap için ana temel renk olarak önce Because siyah kullanıyoruz çünkü if we glue later on the beams on, and there are some gaps, so you can't see the raw material. Çünkü eğer buraya tahtaları yerleştirdikten sonra arada aralık kalırsa normal bu madde yeşil alttan gözükecektir. O yüzden alttaki bölgeleri siyah boyuyoruz. So you have to paint the whole window black, but I let it like this now.